Sevgili izleyiciler, zamanın ve gölgelerin arasında ürkütücü bir yolculuktan yeni çıktım. Rehberim mi? Mermer Adam adlı bir kitap. Ve ah ne rehberdi. Bu sadece bir hikaye değil, tarihin karanlık bir bölümüne açılan bir pencere. Şunu hayal edin, Berlin 1939. Çılgınlığın eşiğindeki bir şehirde, bir seri katil sokaklarda kol geziyor ve ardında mermer gibi soğuk bedenler bırakıyor. Hava, korku, şüphe ve yaklaşan savaşın yakıcı kokusuyla dolu. Her köşe sır fısıldıyor, her gölge potansiyel bir tehdidi gizliyor. Şehrin kendisi, kasvetli ve tehlikeli bir karaktere dönüşüyor. Her sayfayı çevirdiğimde, kendimi bu karanlık, distopik dünyanın derinliklerine çekilirken buldum. Yazarın kalemi, ruhunu kaybeden bir ulusun çarpık yüzünü yansıtan bir aynaya dönüştü. Bu sadece bir hikaye değil, tarihten gelen bir uyarı. Her bölüm, bu karmaşık, korkunç dünyanın başka bir katmanını soyuyor. İyi ve kötü arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor ve her şeyi ve herkesi sorgulamanıza neden oluyor. Karakterler, o karakterler. Sayfadan fırlayıp geliyorlar. Portreleri o kadar canlı, o kadar gerçeküstü çizgilerle çizilmiş ki, neredeyse kalplerinin atışını duyabiliyorsunuz. Her biri umutların, korkuların ve sırların karmaşık bir dokuması. İşte dedektif, vaka tarafından musallat olmuş. Akıl sağlığı, insandan çok hayalet gibi görünen bir katili avlarken, uçurumun kenarında sallanıyor. Kurbanlar, her biri zamanlarının yaklaşan karanlığına karşı sessiz bir çığlık. Katilin imzası açıkça belli. Ete dönüşmüş, soğuk, sert taş. Açıklamaya meydan okuyan ve gören herkesin kabuslarını saran grotesk bir sanat. Ve katil, gölgelere bürünmüş bir silüet, çıldırmış bir toplumun çarpık bir yansıması. Doğuştan mı canavar, yoksa terörize ettiği dünya tarafından mı yaratılmış? Çizgiler bulanıklaşıyor ve kendinizi her şeyi sorgularken buluyorsunuz. Gerçek yüzü gibi, amaçları da karanlığa gömülü. Break time. Ama dostlarım, bu sadece bir hikaye değil. Bu bir zaman makinesi. Her bölümde kendimi savaş öncesi Berlin'in yağmurla ıslanmış sokaklarında yürürken buldum, çıldırmış bir rejimin o bunaltıcı ağırlığını hissediyordum. Havadaki o ürperti sadece hava koşullarından değil, aynı zamanda tarihin soğuk gerçekliğinin de bir yansımasıydı. Yazar size toplumsal yapıyı veya yaşanan trajediyi sadece anlatmıyor, onu yaşamanızı sağlıyor. Gerilim, korku, çaresiz umut, hepsi orada, her kelimenin altında atıyor. Mesaiye kalan fabrikalardan gelen o yakıcı dumanı koklayabilir. Komşuların birbirlerine karşı nasıl döndüğünün fısıltılarını duyabilirsiniz. Hikaye, eski Berlin'in dar sokakları gibi kıvrılıyor ve dönüyor. Tam çözdüğünüzü düşündüğünüzde başka bir katman daha ortaya çıkıyor. İtiraf etmeliyim ki, zaman zaman kendimi isimlerin labirentinde kaybolmuş hissettim. Karakterler, ürkütücü bir karnavaldaki maskalar gibi birden fazla kimlik taşıyorlar. Bu roman sizi sadece içeri davet etmiyor, yakanızdan yakalıyor ve kendi dünyasına çekiyor. Siz farkına varmadan hikayenin bir parçası oluyorsunuz. Kalbiniz küt küt atıyor, nefesiniz kesiliyor, bakışlarınızı ayıramıyorsunuz. Ve üslup. O üslup. Her cümle bir sanatçının hassasiyeti ve bir şairin tutkusuyla işlenmiş. Betimlemeler o kadar canlı ki uzanıp kurbanların soğuk mermer tenine dokunabileceğinizi hissedeceksiniz. Ama bu kitabı gerçekten farklı kılan şey, insan doğasına olan sarsılmaz bakışı. Hem katilin hem de çevrelerindeki dünyanın korkunç dehşeti karşısında, karakterler insanlığın tüm yelpazesini ortaya koyuyor. En karanlık derinliklerden en parlak zirvelere kadar. Eğer siz de tarihin, gizemin, insan ruhunun karanlık köşelerinin aşığıysanız, bu kitap sizi çağırıyor. Gölgelerden fısıldıyor, sizi onu elinize almaya cesaretlendiriyor. Ve bir kere aldığınızda, söz veriyorum, bırakamayacaksınız. Bu tarz içeriklerden,
Edebiyatın karanlık kalbine yapılan daha fazla yolculuktan hoşlanıyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı aşağıya bırakın. Sizin etkileşiminiz, edebiyat dünyasından daha fazla gizli mücevheri sizlere sunma tutkumuzu besliyor. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.